Şimdi hormon ve nörotransmitterlerin matematiksel modellenmesi ve latent injection kısmına geleceğiz. Nasıl olur da duyguyu modelleyebiliriz? Duygu hissedilen bir şey değil. Öncelikle şunu söyleyeyim. Duyguyu hissetmiyor bu model. Hissetme sırasında, duygunun oluşma sırasında beyinde gerçekleşen durumları matematiksel olarak modelleyip taklit etmeye çalışıyor. Yani hissetme durumu yok. Çünkü hissedebilmek için reseptörlere ihtiyacınız var. İşte bunu işleyen çeşitli beyin alanlarına ihtiyacınız var. Yani ama amacımız şu anda duyguların ortaya çıkması durumunda bu duyguların kararları nasıl etkilediğini modellemek olduğu için bir duygu hissetme durumu söz konusu değil. Latent injection dediğimiz şey de şudur. Model bir karar aşamasında katman katman işte belirli hesaplamalar yapar. Biz orta katmandan gelip bazı ağırlıkları sonradan modelin içerisinde verdiğimizde modelin düşünce sırasında fikirlerini etkilemeyi başarıyoruz. Bunu activation staining çalışmaları olarak geçiyor bu. Sanırım Antropik bu alanda çok fazla çalışma yapıyor. Son dönemde de Hugging Face'in bir paylaşımını gördüm. Orada da benzer şeyler bir yönelim söz konusu. Burada daha veri kümesinde olmayan bir bilgiye ulaşmak söz konusu olmuyor bu arada. Hala activation staining'in kendisi gelecek vaat etse de zeka olarak tanımladığımız noktaya götürmüyor biz. Onu söyleyeyim ama şimdi bizim mimarimizde işler biraz değişiyor. Bu ara katmanlarda Llama 8 milyar parametreli modelden Llama 3.8'den devam edelim. Onun 12 katmanı söz konusu ve bu 12 katmanları genelde böyle daha yazım kuralları vesaire bununla alakalı şeylerken bu desenler varken orta katmanlara geldiğinizde veri desenleri ve paternler değişmeye başlıyor. Daha soyut anlam kümesi vesaire bunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Bu yüzden biz orta katmandan itibaren duygu analizini başlatıyoruz. Duygunun yönü uyarılması ve baskınlık tonunu bağlam üzerinden analiz ettiğimiz klasik bir metot, Watt analizi deniyor buna. Bunu kullanıyoruz. Buradan elde ettiğimiz bu değerleri hormon ve nörotransmitter değerleri üzerinden, literatürdeki bilgiler üzerinden matematiksel olarak ağırlıklandırıyoruz. Bunu web sitesine koydum nasıl ağırlıklandırdığımızı ve ağırlıkları neye göre seçtiğimizi, bu sayıları neye göre seçtiğimizi detaylıca anlattım. Merak edenler oraya bakabilirler. Bu işlemin sonunda elimizde hormon ve nörotransmitterler için belirli sayılar oluşuyor. Ve biz modelin kendisine, daha doğrusu korteksin içerisinde bu hormon ve nörotransmitterlerin kombinasyonlarını işleyen küçük bir alan, Rotman alanı daha ekledik. Ve bu Rotman alanı gelen duygu yüklerine göre belirli eşik değerlerini çalıştırıp modelin içerisinde neyi ne kadar baskılayacağını belirleyen protokolleri devreye alıyor. Şurada gördüğünüz şey overlap function dediğim kısım veriyi oraya gönderiyor. Oradan gelen veri de kullanılıyor. Yani latent uzayını manipüle ediyoruz. Burada geometrik uzayları manipüle etme durumu söz konusu. Duygudan düşünceyi, düşünceden duyguyu çıkartan bir sonsuz döngü söz konusu burada. Yani duygular modelin düşüncelerini etkiliyor, düşünceler de modelin duygusunu etkiliyor. Dolayısıyla her veri bir noktada bir duygu temsiliyle kaydediliyor sisteme ve sistemde bu duygu temsilleri yeniden çağrışım yoluyla çağırmak için kullanılabiliyor. Bunlar birbirlerine bağımlı değişkenler. Örneğin sistem bir dopamin oranını hesaplarken sadece dopamin oranını hesaplamıyor. Serotonin, oksitosin, vazopresin gibi değerleri alıp bunlarla iç içe bir hesaplama yapıyor. Örneğin dopamin yükseldiğinde serotinin düşmesi gerekiyor. Sistem, insan vücudundaki sistem bu şekilde çalışıyor. Biz de bunu birebir modellemeye çalıştık. Bunun bilgisi de web sayfamızda var. Bu modelleme sonucunda bağımlı değişkenler hangisi artınca diğerleri ne kadar tepki veriyor, ne kadar azalıyor, ne kadar artıyor. Bununla ilgili bir basit bir şema koydum oraya. Frekansları falan işleyebileceğiniz. Oradan merak edenler buna da bakabilir. Kısaca bu duygu analizi kısmının son bir şema olarak bitireyim burada. Girdiği alıyorsunuz, duygusal analiz uygulanıyor. Uygulanan analiz normal ve nörotransmitter değerlerini dönüştürüyor. Sonrasında beynin içerisinde nerede kullanılacaksa bu işlemler için sistemin içerisinde dağıtılıyor. Bu dağıtma sırasında revizasyon durumu söz konusu oluyor. Çünkü statik değil duygular. Bir yerde yapılan işlemde ortaya çıkan duygu başka bir yerdekinin korelasyonuyla işleniyor ve dolayısıyla duygu değeri sürekli değişiyor. Ama minimal değişimler bunlar. Ve duygusal hafızaya önceki işlem gönderiliyor ki sonraki işlemde önceki işlemin duygu durumunu da alıp bir ortalama değere ulaşabilirim. Bunu şöyle düşünün. Sinirleniyorsunuz. Sonra siniriniz biraz yatışıyor ama o sinirli olma durumunun bilgisi hala beyninizde var ve siz pozisyonunuzu, diyalog sırasındaki pozisyonunuzda bu eski etkiden de yararlanıyorsunuz. Bunu ortaya çıkartabilmek için duygusal hafıza modeli kurduk. Bu bir uzay, embedding uzayı, geometrik bir uzay ve manifold çalışmasında kullanıyoruz bunu. Yani transformer modellerde sistem lineer bir uzay üzerinden işliyor ama biz daha kıvrımlı bir uzay, manifold uzayları üzerinden bunu yapıyoruz. Biraz sonra geleceğim, detayını anlatacağım manifold uzaylarını.
Son olarak somatik işaretleyici verilerin her biri duygu temsiliyle işaretleniyor ve bu duygu temsilleri de akıl yürütme sırasında kullanılıyor. Hangi alanda ne karar alırsanız alın, duygusal temsillerle beyniniz sadece mantıksal temsiller değil, duygusal temsillerle de bir hibrit durumu söz konusu. Burada da aynı durum söz konusu. Somatik işaretleyici olarak kullanılıyor. Odaklanma ve önceliklendirmede eşik değerleri olarak duyguları kullanıyoruz. Bu yükleri, hormon ve nörotransmitter yüklerini. Bellekte veri saklama, işte veriyi geri çağırma, damgalama gibi etiketleme durumlarında da zaman zaman bu duygusal verileri eşik değeri olarak kullanabiliyoruz. Çağrışımsal akıl yürütme, biraz sonra geleceğim ona. Aktivasyon chain of think akıl yürütme sistemimiz var ama prompt ölçeğinde değil bu. Direkt olarak böyle karar uzayının içerisinde aktivasyon sırasında bir akıl yürütme durumu söz konusu oluyor. Bunun dışında arama süreçleri, işte activation steering vesaire bu şekilde gidiyor çalışmamız. Şimdi burada bu harici şurada şöyle bir şey demiştim. 2 tane modülümüz var. Biri direkt beyin gibi çalışan bir modül yaratmaya çalışıyoruz. Bir de mevcut açık kaynak dünyasını destekleyip açık kaynak projelerinin içerisinde entegre edilebilen ve mevcut modelleri de maksimize edebilen bir yapı demiştim. Şimdi bu yapının içerisinde şöyle bir şey var. Hemen geleyim buraya. Bunun bir LLM olduğunu düşünün. LLM'lerin kendisi öklidyen, yani düz bir uzayın içerisinde yer alır. Manifold uzayları ise şöyle bir yapıdadır. Yani düz değil de kıvrımlı